mı hadi? Hala aynı mı diyor. Hala aynı mı maçı bu arkadaşlar? Gerçekten deneyeceğim. Klasik. Beni biliyorsunuz. Ahri Bull'ini zaten çok yapıyordum. Geçişlerin her şeyini biliyorum. Çok low roll olmadığı sürece, Ahri level 1 kalmadığı sürece falan çok zor değil. Bakalım çalışıyor. Sezai Gözü Tokçum 6 ay için teşekkür ederim. Hoş geldin. O mana da geldi. Bak Kade. Spellcrit. G. Bu kadar. Yapacağım klasik. Bir de kontestlenmiyor diye rahat rahat yapıyorsun. Early game'i de üzerinde eşya taşıyacağımız mükemmel bir yere. Bakın manası 63'e düşmüş bunun. Sürekli skill atıp duracak. Mis. Şu an mis gibi early game geçireceğiz. YouTube'a da atacağım bunu. Evet. Hatta belki altyazı ekleyip problemlerin ne olduğunu Mortdog'a güzelce anlatırsak düzeltir. İkinci round da şey de geldi. Güzel. Frontline üzerine gidelim galiba. Öyle daha iyi olacak. Şöyle yapalım. Yani 4 duelist yaparsak çok erken oyunda güzel eşya taşır bu şar. Şunu yapalım. Enlightened açmak çok güzel olabilir şu anda. Ama sonraki tur galiba level ult yapacağım. Çünkü Chosen'dan dolayı hem manası, mana pool'u düştü. Biliyorsun Enlightened açarsak oyunun erken aşamasında Keeper'la da birazcık shield alıp Duelist'ten dolayı zaten hızlı vuracak. Her bir otosu bir sonrakinden. Yani bu şekilde yapabiliriz. Chosen Nidali ve yanında da Blue Buff'lı normal yani yenmesi. Evet, bunu da kullanabiliriz. Bunu kullanmak hatta daha mantıklı gibi. O zaman şu şekilde full ofansif oynayalım. Bakalım ne olacak. Hasan Karademir 2 ay olmuş. Teşekkür ederim dostum. Hoş geldin. Hediye abonelik oluyormuş. Ne güzel. Adam tam genç mi işlemek üzere? Aynen 2 tane tam gençisi var. Oh. Free level alalım. Altı tane gönderdi biri. Kimlere gitti o abonelikler? Kim gönderdi? Bende alerte de çıkmadı. Sistemi nasıl acaba? Burada herhangi bir win streak, lose streak yapamadık. Ne lazım? Rod, Negatron, Rod, Negatron, BF. Okey. Neredeyiz? Açılıyor muyuz? Sanırım. Okey. İlk spell crit'imizi aldık. Bu güzel. Çok güzel. Şöyle yapalım. Hatta buna vermek daha mantıklı gibi şu an. Nasıl oynayalım? Şöyle 4 Enlightened'la iyice kanser oynayabiliriz sanırım. Jax bulursak da eğer 4 Duelist ve 2 Divine'a çıkabiliriz. Oyunun erken aşamasını bu şekilde geçirebiliriz. Veya bununla Divine Dazzler daha iyi olacak gibi duruyor. Dazzler özellikle early game buff aldığı için. Bakalım bunu bu kadar arkada kullanmamalıydım ama. Çok geride bırakmışım. Yani normalde buranın bayağı bir güçlü olması lazım. Şuna da mana verelim. Sonuçta bunun üzerinde taşıyoruz değil mi? Yani oyunu onunla götürmeyeceğiz ama bak AD'si 40'a düştü. Kimseyi öldürebilecek mi bilmiyorum. Öldüremiyor olması lazım. Hadi şuraya bir ulti açsa yeneceğiz. Yani kazandık.
kazanmış olmamız lazım. Morgana yani şu anda ne AD'si var Char'ların. Yani üstüne spell crit'i de olduğu için damage'i de yetecektir. Lifesteal out kendisi de lifesteal yapıyor ya vurduğu hasardan. O yüzden burayı Morgana kazandıracaktır. 5k damage attı mesela. Spell crit de çok güçlü. Çok güzel. Oyunun çok erken aşamasında Cassiopeia'mız var. Para biriktiremiyoruz şu anda ama güçlü bir boardla oynuyoruz gibi düşünebiliriz. Bunu içeriye entegre etmenin bir yolu var. Janna lazım bize. Janna. Düşünsenize Janna'mız olduğunu şu an. Janna ve Cassiopeia ama işte level'ımız bile yetmiyor. Yasuo'yu çıkarabilirim öyle bir şey olursa. Evet. Bayağı güçlü board'um. Ekonomi yapmamız zor ama. Çünkü 2 tane 4 paralık çar kullanıyoruz. Ama Yasuo şu anda oyunun erken aşamasında özellikle benim bayağı bir işime yarıyor gibi duruyor. Belt çok mantıklı bir eşya değil. Şu an bizim çok bir işimize yaramayacak. Belki ileri ligi tankileştirmek için kullanabiliriz. Onun dışında bunları satamayız. Hatta bir dakika Thresh, aşağıda Thresh var. Thresh'i kaçırıyordum. Güzel 2 level Thresh'im oldu. Çok iyi. Daz kaçabiliyorum şu anda. Peki bunu nasıl yapmalıyım? Divine artı Dazzler'dan da vazgeçilmez ama Divine artı Dazzler'dan vazgeçip şu şekilde yaparsam kazanabilir miyim? Enlightened bozulmuyor. Şu nasıl oluyor? Olmaz. Şu nasıl oluyor? 2 Dazzler. 2 Dazzler sanki şu an önemli gibi. Yasuo'dan vazgeçtim. Zaten mis gitmeyecek. Şu tek frontline. Belt'i şu anda kimde taşıyacağız peki? Belt'i buna veremeyiz. Şöyle yapacağım Belt'i. Çok mantıklı değil Belt'i oraya vermek ama sonuçta Z-Zero'tu Thresh'te kullanmayacağım için late game'de ve bunun üzerinde eldiven olduğu için ona da veremem. Cassiopeia'ya da veremem. Buna veremem. Verebileceğim tek çar oydu. Yine de yutuldu. Bir Nunu tarafından ve win streak'imiz gitmiş gibi duruyor şu anda. Eğer ki bu arkadaşımız çok mükemmel bir ulti açmazsa açamadı. Yutacaklar onu. Evet. Lobby'nin birincisi yani Brawler Choose'un oyunun erken aşamasında kadeh kullanıyor tabii ki de. Acaba kadehli nereye gidecek? İki Nunu'yu birden kadehle birlikte buffladığı için ki bozuk olan şey zaten kadeh. Ahri bu ilde büyük ihtimalle hiç kadeh olmasa oyunda bu kadar güçlü olmayacak. Ama kesinlikle ve kesinlikle kadehin 3 oyuncuya birden 40'ar spell power yani Rabadon'un da eş değerinde neredeyse eski Rabadon'un eş değerinde AP veriyor olması, spell power veriyor olması aşırı bozuk. Ama bununla ilgili bir dengeleme ve sınırsız süre yani öyle 3 saniye 5 saniye de değil. Sınıf fight'ın başından sonuna kadar bir tane çara koymuş olduğunuz neyse yani çok bozuk geliyor bilmiyorum. Neden bunun dengelenmesini bekliyordum ben Zeke gibi. Zeke'nin %35'i yine çok yüksek ama diyorum kadehin 30 spell power'a falan düşmesi lazım bu arada. Şaka yapmıyorum yani dümdüz 30 spell power olmalı. 3-2'de level almalıydım bu arada ben unuttum onu tabi. 50 gold üstünden Blue Streak Gold'u ile birlikte faydalanıp sonra devam edebiliriz oyuna bence. Hiç problem olmayacak. Karoselden de aşağıya düştüğümüz için istediğimiz bir eşyayı alabileceğiz. Zırh BF yani GA önceliğim var. Hemen GA'yı bitirmem lazım. Şu anda Rabadon ne kadar veriyor? Tam emin değilim. Yama notlarında bir yerde bakayım yazıyordu. Rabadon Deathcap Spell Power 70'ten 75'e çıkmış. Bir dakika Rabadon 40 veriyordu. Nasıl 70'ten 75'e çıkabiliyor ki? Rabadon 70 vermiyordu ki. 70 mi veriyordu Rabadon? Zırh almalıyım. Çünkü GA'in bir parçasını almalıyım en azından. Çünkü GA Ahri'nin en önemli parçalarından bir tanesi. Negatron Kadeh de çok önemli ama önceliğim her zaman benim Ahri'nin GA'yi oluyor. Şöyle yapabilirim veya böyle. Bunda bir sıkıntı yok. Bu kalabilir. Onun dışında DPS'imiz buradan geliyor daha çok. Warwick de şimdilik yardımcı olur. Biz aşağıdan da alacağımız bir şey yok ama şunu alalım. Hem bir sonraki turda milleti bloklaması için havuzdan eksilsin. Oo. Pike, Sunfire aşırı güçlü. Zaten top trio, yani top can Winstreak de zaten aşırı bozuk yani çok fazla ulti atıyor ve Sunfire ile birlikte aşırı fazla value alıyor. Almaması gerektiği kadar fazla value alıyor. Birçok choose'una göre yani iki paralık choose'unlar arasında en güçlüsü hangisi deseler kesinlikle açık ara farklı Pike diyebilirim. Bol miktarda brawler'ımız var. Hextech, Gunblade'li Nunu brawler'lar falan oynamaya çalışıyor insanlar ama zaten Nunu'nun level 2'si hiçbir şekilde değiştirmedi. Ben yanlış görmediysem imanotlarını. Level 3'ü değiştirildi. Nasıl level 3 yapacaklar birbirlerini bloklarken bilmiyorum. 16 tane var havuzda yanlış hatırlamıyorsam. Bunların hepsi değişmediyse eğer. Bilmiyorum çok bir hype olmuş insanlar Brawler'a falan ama tabii ki Brawler her zaman güçlü ama her maçta da Nunu'ya gideyim eşya vereyim kadar güçlü mü? Göreceğiz bakalım.
Şimdi bunu satacağım. Şu şekilde bunu da satacağım. Burayı kesmemizi sağlayacak şekilde dizilimimizi yapalım. Şu şekilde. Aşağıdan almam gereken şen var. Şöyle yapalım. Bakalım şenimiz de var. Zırh, belt. Bir kadeh, bir atak speed. Okey. En azından bir sonraki karoselden bir F almak zorundayız gibi duruyor şu anda. Şimdi Zizirot'u şu anda kimde taşıyabiliriz? Sanırım İrelia'yı kullanabilirim Zizirot taşıması için. Ya da bu şekilde. Şöyle yapabilirim. Tanki bir Lux. Şu şekilde yapalım. Şurada. Evet, 2 zırh gelmesi birazcık kötü. Şuna kadehi kesin koyduk. Buna zırhı da koyduk şimdilik. Şu an için. 7 level'da birazcık rollememiz gerekecek. Enlightened Chosen Irelia geldi. Enlightened build'de oynayabiliriz ama dediğim gibi şu anda test ettiğimiz şey Irelia, yani kötü koşullar altında Ahri'yi forcelayıp hala kadehi, spell crit'i, GA'yı bunları ayarlayıp hala bu build'i bozuk bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Onu görmeye çalışıyoruz. Zaten o amaçla girdik. Maçın başından söyledim. Çünkü bu şekilde elo kasılabiliyordu çok rahat bir şekilde. Ne kadar inkar etse de oyunun balans ekibinin başındaki kişiler, günde oyunu 10 saat oynayan West Challenger Elo'da olan insanlar bunu çok rahatlıkla görebiliyor. Şöyle D'ye bastık. Ahrimizi bulduğumuz gibi koyduk. Bunu aldık. Şu şekilde bir daha D'ye bastık. Hiç boş boş tıklayarak falan aratmanın anlamı yok. Bunu aldık, bunu aldık. Şunu şöyle koyduk. Sejuani lazım. Ahri'nin devamı lazım. Almıyoruz asla. Hazır kullanılabilir şu anda. Şunu satabiliriz. Kadehi vermem lazım şuraya. Şuna Sejuani ikisi var adamın. Nasıl oynayacağız bunu? Şimdilik bunu da tutacağız gibi duruyor mecburi olarak. Belki de şu an kullanabileceğim bir çar var mı benim? Yok gibi daha çok. Bakalım level 1 Ahri. Level 1. Level 1 Ahri. İkinci eşyası bile yok. İkinci kadeh bile yok. Level 1 Ahri'miz. Çok dengeli olduğu için yine. Kesinlikle farklı şeyler denemeliyiz. Böyle Brawler, Elderwood falan yapmamız lazım oyunda. Dur bakalım. Birazcık daha D'ye basabiliriz. 39 canımız var çünkü. Mystic Chosen'ımızı bulduk. Ancak birazcık kötü bir çarda bulduk. Ama bunu galiba şu şekilde oynayabilirim. Hem de 8 gold buradan kazanmış olurum. Aynı zamanda çok güçlü zaten. Umuyorum ki karoselden bir tane BF alabilirsem bir problem kalmayacak. Bakın bu şekilde bayağı kazanıyor olmam lazım. 4 Misty'ye de çıktım. Aynı zamanda canının shield'ı çok hızlı gelecek. Azir de var elimizde. Zero level 2 bir Aatrox pozisyonunu da bozacak rakibin sürekli olarak. Bu noktada bunu korurlar diye düşünüyorum umarım ki. Ultisini atıp sonra bir de Spirit'i de açtığı için aşırı bozuk bir komp. Yani şu kompun neden dengelenmediğini, neden haftalarca bu şekilde bu kadar rahat beyni kapatıp oynanabildiğini anlamıyorum. Aslında set 1'den beri böyle komplarla dolu oyun ve inadına bir şekilde, yani neden, nasıl bir analiz sürecinden geçiyor oyunlar, nasıl bakıyor balans ekibi bu işlere bilmiyorum ama benim akış açımdan bakıldığı zaman çok bariz şeyler hiç dokunulmadan devam ediyormuş gibi gözüküyor. Bir F almaya çalışacağım. Umarım ki arkadaşımız onu önümüzden almazsa hiçbir problem yok. Okey. J'yi de geldi Ahri'nin en önemli eşyası bence. Hatta birinci sıraya bile koyabilirim onu. Yani spell crit'i vermesem, J'yi versem, yanına kadehle hasar açsam o bile okeydir. Ahri'miz geldi. Şu şekilde hemen buna koyalım. Cassiopeia 2 olabilir. Birazcık rollememiz gerekiyor bence bu noktada. Çünkü canımız çok az. 8 level. Şimdi bekletebiliriz. Şimdi işte aşırı güçlü olduk diye düşünüyorum. Bakalım Sejuani aslında bu kompun en kilit frontline'ı. Alan stun'ı üst üste atabilmesi, mana lock olmaması, cast esnasında hemen manasını bir daha dolup bir daha atması falan çok büyük etki ediyor. Bu Katarina biraz korkutucu bir Katarina bu arada. Onun rahatlıkla söyleyebilirim ama en azından 4 mistik olduğumuz için bir tane daha dönüyor. Ama tek yiyecek büyük ihtimalle. Oh. Yemedi. Neden yemedi? Critleyemedik herhalde. Okey. Yani Ahri nerf'ü yanlış bakış açısından yapılmış gibi duruyor bence. Yani gerçekten bakış açısı yanlışmış gibi geldi bana. Çünkü Ahri'yi güçlü yapan şey burada yazan 675, 700, 750, 800, 500 değil. Ahri'nin damage'ini 500'e de çeksen 3 tane kadeh koyup onun çarpanı,
Yani 75 damage'in çarpanı çok rahat kompanse edilebiliyor. Kadehle, critlemesiyle veya fight'ı uzatabiliyorsun çok rahatlıkla. Çok güçlü yani. Şimdi bunu çözmesi lazım Mortdag'ın artık veya işte ekibinin kim ilgileniyorsa bu işlerle, ben tam onu anlayamadım hala. Ama çözemiyor. Ha, burası problem birazcık. Ee, Çünkü çok fazla CC yedik. Frontline ölene kadar vaktimiz kalmadı. Kesti çok geç yapmış oldu. Üstüne bir de 3 level Giant Slayer'lı bir şey. Yine de yenersek üzücü olacak. Yenemedik ama bir damage falan yiyeceğiz ki adamın board'u gerçekten güçlü yani. 6 kaltisti var. Keeper kullanmıyor galiba. Keeper'ı var. Duelist'ini açmış. Üstüne Pyke'ı Chosen ve Sunfire'lı ki herhalde oyundaki en OP 2 paralık Chosen, tekrar söylüyorum. Oyunumda random 3 level Pyke Chosen'lar yüzünden 4 saniye stun'dan fight boyunca çıkamadığım için oyun kaybettim. Çok rastgele bir tane char'ın bu kadar etki etmemesi lazım. Benim düşüncem... Oh, no items. Okey. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde kullanacağım. Bunun son eşyasını karoselden tamamlamaya çalışacağım. Biraz daha işlevsel kullanmak istedim. Hemen koyayım dedim. Sete karşı daha geç ulti atsın falan diye düşündüm. Belki kenara göndeririz diye düşündüm. Olmadı düşündüğüm gibi. Level 2, pardon level 1. Level 1'miş. Level 2 niye? Lulu ulti atmış ona. Okey. Ups. Yuttu. Bakalım kritleyeceğiz mi? Kritleyemedik. Bir ulti daha çıkar gibi duruyor. Yeniyoruz yani. Neden kazanıyoruz? Elderwood set. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani Sejuani'nin bile yok. Alan stun'ından faydalanan bir Sejuani'nin bile yok. Bilmiyorum. Neden bu kadar güçlü olduğunu bilmiyorum. İkinci kadehin bile yok. İkinci spell crit veya buraya %100 crit vursun diye Infinity Edge'in bile yok. Neden bu kadar yavaş işliyor? Bir şeyleri algılamaları. Set bitene kadar anca algılayabiliyorlar gibi yani. Set bitiyor ve yani artık set 5'e geçeceğiz belki. O zaman işte artık Ahri'den kurtulmuş oluyoruz. Anlatabiliyor muyum yani? O zaman da zaten sıkılmış oluyorsun oyundan. Evet, oynayan çok fazla insan var. Ben de oynuyorum. Yayıncılığını yapıyorum. Çıktığı günden beri, çıktığı saniyeden beri oyun. Her turnuvasına katılıyorum. TR sunucusunda, West sunucusunda Challenger'a çıktım defalarca kez. Neden bu şekilde? Bu ne yani? Bilmiyorum. Şu an 7. olsam bile bence anlaşılmıştır ya. Şöyle koyalım. D'ye basalım. Azir ikileyebiliriz. Çok güzel iş yapar şu anda. Canım biraz azaldı, o yüzden paramı harcamak istedim. Belki bilmiyorum. Cassiopeia neden böyle oldu? Bu şekilde kullanılabilir belki. 2 tane stun. Bu şey çok zor. Azir ikilemek şu an çok fark yaratır. 29 canlı birazcık az gibi. Ama işte şansımız %6. Aslında az da değil. 3 level olmuş katası. Şimdi daha da büyük problem yaratacak. Bakalım neler olacak. Şu en azından diğer çarlardan birazcık uzaklaşsak bizim için. Şu anda evet bu problem oldu ya. Normal olarak oldu hem de. Hala kıpırdayamıyor. Neden? Oo. En azından bir tane çardan demiş yedim. Ya ikinci spell crit ya ikinci ya kadeh, ama ben kadehin %100 garanti olduğunu düşünüyorum. Adam aldı, o yüzden ikinci spell crit'i alacağım. Bu noktada yapacağımız hamle bu yani. Şimdi burada yapmamız gereken gerçekten ya Seju 2 girmemiz lazım içeriye. Ama cıvası var o Katarina'nın. Katarina dışındaki diğer adamlara karşı da bilmiyorum. Seju 2 olursa fark yaratır. Şunu sat, arat. Bunu işleyemeyeceğiz. Bu çok belli artık. Evet, şu anda gerçekten sanırım şunu yapacağım. Buna karşı ne yapabiliriz bilmiyorum. Ön tarafımızı, burada duran çarların manalarını ayarlamak istedim. Bunu satın almalıyım. 3 level Cassiopeia alıp yapabilirim gibi duruyor. Okey, 2 level set geldi. Velderwood set geldi. Zorlu bir rakip kesinlikle. Bakalım neler olacak. Oo, çok kötü bir ulti geldi. Herhalde daha kötü bir ulti gelemezdi ama bakalım ikinci ulti. Çivilisi de var. Ona rağmen adamın seti Elderwood, Hextech Gunblade. Çiviliyle crit yemiyor.
Ben yine rahat bir win alıyorum. Ne duruyor bilmiyorum ya da alamıyor muyum? Belki de alamıyorum. Alamıyorum galiba. Lol. Neler oluyor? Ölümsüz bir set mi yapmış? Hayır yapamamış tabii ki de. Evet. Cassiopeia 3'e gidiyor. Azir 2, Seju 2, Cassiopeia 3. Win condition'ımız gibi duruyor. D'ye bassam ne gelse satın alamayacağım, o yüzden basmayacağım. Aa, 22 damage bile yiyebileceğimiz birisiymiş gibi geliyor bu arkadaş. Oo güzel. Pyke stun'ı çok kötü çekti. Üstüne bir de Trap Glow'dan kurtulduk hemen. Cassiopeia ultisi gelmedi. Çok kötü o. Ama şimdi çok güzel. Çok güzel. Şuraya doğru ulti atması lazım. Bilmiyorum. I don't know. Poor design diyorlar ya. Gerçekten. GP gibi yani like bilmiyorum, GP nasıl ki kanserdi ve hiçbir şekilde dengelenemedi. Yani bu kadar büyük bir alana bu kadar fazla hasar vurmanın nasıl bir mantığı var bilmiyorum. Bu Dusk gelmesi buradan çok kötü. Sadece yerde 2 Dusk'ım açık diye Dusk gelmesi. Bomboş eşya yani şu anda benim için. Hani Thresh'i çık, yerine bir Legendary Char gir. Atıyorum Lee Sin, Yone, hani fight değiştirebilecek seviyede. O mantık olabilir. Çok kötü. Başka hiçbir şey eklemenin bir anlamı yok. Şu an Cassiopeia çok güzel olabilir. Yani şu tarz bir şey yapılabilir. 2 Dusk'ı bozmadan. Anlatabiliyor muyum? This. Thresh zaten 3. Vanguard. Aynen mantıklı. Zillion'ı koyabileceğim bir yer yok. Çıkartabileceğim. Chosen'ı çıkartamam zaten. Çok güzel. Bu kata 3 birazcık beni korkutuyor. Yalan yok. Sanırım şu çok geç ulti atacak. 22 yer miyim 6-1'de? Yiyebilirim evet. Ulti atamadı. 22 yemek üzereyim. Şuraya güzel bir crit gelmezse yemedim, tamam. Çok ucuz yırttık, çok ucuz yırttık ama 3 level Katarina çok fena yerde döndü. Zaten şu anda bu adam beni bir tek korkutuyor. Onun dışında kimse yok. Şu an Musat 10 gold faizimizi yiyelim. 2 Cassiopeia gelirse win alabiliriz. Onun dışında Azir win alabiliriz. Azir'den win alabiliriz. Warwick 3 geldi. Çok önemli değil yani Warwick bence. Şu an şu çar 3 olursa oyunu kazanıyoruz. Bence. Ve çok iyi olur yani. Çok yakın. Haydi. Evet dediğim gibi şimdi dostlar bakalım burada bir sayfa var. Şu şekilde daha iyi gibi duruyor. Bakalım. Şimdi oynuyoruz. Şimdi 3 evet korkutucu olabilir. Güzel CC en azından. Çektik çarları. Seju ultisi geldi. Bir Cassiopeia ultisiyle bu ikisi birleşirse kazanırız gibi burayı. Birleşmedi ama yine de okey gibi duruyor. Nice. Okey, şu level Kindred yok oldu yine. Şu arkadaş da ölecek mi? Yok. 6-2'de tek çardan yer mi o? Oh. 12-7. Ha gerçi evet 6. stage'de oluyor. Okey. Bir tek Azir kaldı o zaman bu noktada yapmamız gereken. Yine bir Atrox kontrolü yapalım. Bir de şuna göre pozisyon yapmam lazım. Shen 3 geldi. Fark yaratır mı zannetmiyorum. Çok zayıf bir çar Shen. Bence şu level 3 çarların transform olması şeyi çok güzel bir set mekaniği olabilir. Mesela bir çarı 2 yıldızdan 3 yıldıza geçirdiğin zaman başka bir forma, başka bir skill yeteneğine, daha güçlü tabii ki bir skill yeteneğine erişmeleri, skill'lerin evolve olması, görünüşleri de değişebilir mesela. Daha böyle görkemli hale gelebilir. Burada level 3 Pike'dan kurtulduk. Burada buradan kurtulduk. Birincilik rahat geliyor gibi. Cassiopeia'yı yanlış yerde kullandım. Frontline'da kullanmalıydım ama bir yandan da şey düşündüm. Katarinalı çocuk yaşıyor mu bilmiyorum ama. Pike 3 ve oraya atlayan bize problem yaratabilecek çarları tekleyebilir mantığında düşündüm. Yalan yok. Tam olarak böyle geçti kafamdan. Şimdi bu noktada tabii artık Cassiopeia'nın ultisini güçlendirecek şeye yöneliyorum. Hemen ultisini daha da güçlendirecek demeyeyim de. Fight'in başında çat diye atsın ultisini. Ben şimdi bunu buna vereceğim. Ve bunu fight'in başında ulti atabileceği güzel bir noktaya
konumlandıracağım. D'ye basıp Azir. Okey, Azir ikilemeye çalışıyoruz. Saatlerdir ama olmuyor. Bu arkadaşla oynayacağız bence. Şuna karşı ama şurası. Evet. Ama burayı birisinin savunması lazım. Güzel. Çok güzel yerde duruyor bu. Tabii ki nereye target aldığı çok önemli. Okey. Solu target aldıramadık. Güzel hook, hop, güm. Okey. Bence bu şekilde olmamalı. Ama böyle. Yapacak bir şey yok. Öldü gibi. Bu arkadaşı da eledik. Bence bunu yine TFT Balance ekibine atabileceğimiz bir maç. Yama sonrasında tabii ki de insanlar daha henüz belki oturmuş şeyleri keşfedememiştir ama rakiplerimin güçsüz boardlara sahip olduğunu düşünmüyorum. İşte bu işin içine girmese, şu build bu maçta olmasa şu anda bu kadar güçlü, bu kadar rahat olmasa belki insanlar istedikleri şeyleri oynayabilecekler ama olmuyor işte bu şekilde. Hiçbir şeye bakmadım bile. Yani çok güçlü duruyorum. Bilmiyorum. Yani Cassiopeia evet güçlü ama ben şu an Cassiopeia sayesinde kazandığıma pek inanmıyorum. Bence Ahri hala çok güçlü olduğu için kazanıyorum. Evet, bu arkadaş da elendi. Bakalım. Botun bu arkadaşı yenebiliyor mu görelim. 4 mistik. Botumu yendi. Ama normal halimi yani en kötü ikinci oldum diye düşünebiliriz mesela. Diyelim ki onunla kapışmıştık ve elenmiştik. Azir'im 2 level'da olmadı. Ta 7 level'da bulduğum Azir bence çok büyük fark yaratıyor. Azir level 2 oyunda çok güçlü. Şöyle yapalım. Azir kefaret yani sanırım şöyle yapacağım. Hemen ultisini atması için. Güzel, sonunda Azir'imizi aldık. Şimdi burada setin Azir'i vurmasını sağlayabiliriz. Sonuçta Trap Claw'lar birazcık problem. Trap Claw'lardan hemen kurtulmamı sağlayacak ne var? Çok bir şey yok gibi. Birlikte dizilmek dizilmemek konusuyla ilgili de pek bir şey yok gibi. D'ye basmanın da bir anlamı yok gibi. Backline'a atlayan bir çarı var mı arkadaşım? Var. Şu şurada kullanılabilir. Şu şurada kullanılabilir. Şu şöyle yapılabilir. Burada set vardı galiba ama buraya alsam daha iyi olabilirdi. Bakalım. Okey. Çok az vurdu. Beklediğimden az vurdu bu arada gerçekten. 6 mistik falan mı bu arkadaş? Yok, 4 mistik hala. Birazcık fazla CC yedik. Bir ulti daha çıkıyor. Shen 3 burada yavaş yavaş ölecek mi? Sanırım burayı hallettik gibi duruyor, bilmiyorum. Azir 2'nin sürekli rakibi CC'lemesi gördüğünüz gibi. 6 canla da olsa birinci olduk. Evet, çok rahat bir birincilik değil ama force'tu. Force'layarak kazandım. Bu ilde gitmemi gerektirecek şeyler aslında early game'de çok adil bir şekilde elimize gelmedi. Ben bunu YouTube'a atacağım. YouTube'daki arkadaşlarla like atarlar sevinirim. Onun dışında Mortdag'a yine çeviri ve bir altyazı eklettirip o şekilde koymayı düşünüyorum. Ki görsün, yani bir şeylerin görülmesini istiyorum, düzelmesini istiyorum. Oyunu sevdiğim için rage olmadan, tilt olmadan oynamak için insanlar keyif alarak oynasınlar diye. Ama yani şu build'in bu kadar forcelanıp rahat bir şekilde birinci olabilmesi bilmiyorum. Evet, Cassiopeia 3 var ama olmamış 3 olmamış versiyonlarına çok kişi yendim ki yendiğim adam 9 level, 1-2 tane Legendary level 2'si var, Zillion'ı var, Shen level 3'ü var. 4 Mystic oynuyor, yani aslında beni counterlıyor olması lazım ama Mystic'in sistemi maalesef bana göre yanlış çalışıyor. Mystic'in 6 Mystic özellikle hiçbir işe yaramıyor. Mystic'lerin yüzdelik olarak percentage damage reduction şeklinde çalışıyor olması lazım ki rakiplere karşı bir işe yarasın. Yani ya da yüzdelik sistemi, mesela 4 mistik ile 6 mistik arasında defalarca kez denedim. Hiçbir fark olduğunu bile görmedim. O zaman niye 6 mistik duruyor? Gibi aslında böyle birinin oturup bunları listeleyip sonra da çözmek üzerine çözümler üretebileceği bir sistem olması gerektiğini düşünüyorum. Ya mesela atıyorum 8 Vanguard yaptığın zaman şöyle bir sistem olabilir. Bütün board'un o armor'u alır. Ya da %50 physical hasar reduction ek özelliği gelebilir. Ben diyelim ki rakibim sadece AP oynuyor ve beni yeniyor. Ben onu counterlamak için 6 mistik'e çıkamıyorum. Çıkmanın bir anlamı yok çünkü. 4 mistik ile 6 mistik arasında fark yok çünkü. Ama şöyle bir şey yapılabilir misal. 6 mistik bütün board'undaki bütün karakterlerde Dragon Claw varmış gibi
çalışabilir. Bu tarz etkiler olmalı bence oyunda ki taktik işin içine girsin. Yoksa oyunun başında ben yine yapmak istediğim build'i seçip play again deyip oyuna find match deyip girip onları yapmaya çalışıp devam edip başarılı olamamalıyım. Bakın bu maçı, yani bunun gibi bir sürü maç oynadım ki lobilerimde 3 kişi 4 kişi birlikte ahri gidiyorduk. Şu anda bu ilk günü patch'in tabii ki de insanlar belki çok büyük counter'lar, büyük güçlü komplar keşfedemedikleri için bana güçlü geliyor olabilir veya o şekilde bakış açısı oluşuyor olabilir ama benim istediğim şey yani birazcık daha oyunda variety olmalı. Karşındaki rakibe göre yaptığın hamleler, gittiğin build'ler, koyduğun çarlar, eşyalarda değişiklik olmalı. Ben oraya sabit bir şekilde kadeh koyayım. Karoselde eldivene koşayım, manaya, Negatron'a, zırha koşayım. Hani hep aynı şeylere koşayım, alayım oluyor. Anlatabiliyor muyum? Umarım izleyen sizler keyif almışsınızdır yaptığım bu denemeden. Aynı zamanda da umarım TFT ekibi artık ciddiye alıp birazcık daha bakış açısını değiştirmeye başlar diye umuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.